Bu kanala bir bammi ısırığıyla başlayalım dedik. Bammimizi aldık. Birazdan yiyeceğiz ve tadacağız. Ama bence bammi Hindistan cevizsiz olmaz. Ben bamminin yanında kokonat suyunu çok seviyorum. Bakın böyle burada. Yine hanımefendi. Thank you. Yine hanımefendi satıyorlar. Benim için bir diğer muhteşem besin. Đất nước này tuyệt vời, món ăn ở đây tuyệt vời, người phụ nữ này tuyệt vời. Yani bir şapkaya neden 1987 yazma ihtiyacı duyarlar ki? Ne oldu acaba 1987'de? Çok önemli. Düşünüyorum 1987. Bu kanala bir bammi ısırığıyla başlayalım dedik. Hanımefendinin elindeki bu bammi ekmeği Fransa'dan geliyor. Bunların ayrıntısını anlatacağım sizlere. Ben özellikle patesiz istiyorum. Pate ciğerden yapılır, domuz ciğerinden yapılır. No pate dediğinizde bir tık daha ciğer sevmeyenler ya da domuz yemeyenler için daha olumludur. Her zaman bu mangalı bulamazsınız ama bu hanımefendi böyle bir mangalda ısıtıyor. Bu çok güzel. Vietnam'da kadın emeği gerçekten de çok önemli dostlar. Yani kadınları her noktada, her yerde çalışırken görebiliyorsunuz. Şimdi fiyatını da soralım. Thank you very much. Thank you. Özellikle böyle bir sokak bammicisini tercih ettim. Yani lüks restoranlarda da var. Ama bence Vietnam'ın ruhunu burası çok güzel bir biçimde gösteriyor. Bu videoya böyle klasik, en bilinen bammi ile başlamayı tercih ettim. Bammimizi aldık. Birazdan yiyeceğiz ve tadacağız. Ama bence bammi Hindistan cevizsiz olmaz. Vietnam dünyanın en önemli Hindistan cevizi üreticilerinden. İlk 5 ülkede. Birinci, yanlış hatırlamıyorsam, Endonezya. Ama Vietnam'da bu konuda çok önemli. O yüzden de burada Hindistan cevizi sudan ucuz diyebilirim. Arkadaşlar ben bamminin yanında kokonat suyunu çok seviyorum. Bakın böyle burada. Yine hanımefendi. Thank you. Yine hanımefendi satıyorlar. Böyle buz da koydurabiliyorsunuz. Daha steril istiyorsanız buzu almayın. How much? How much? Muy. How much? Yes. 17 Vietnam dollars. 17. Thank you very much. Thank you very much. Rồi, để mức phiên dịch. Evet, videoyu çekerken özellikle ışık için böyle bir saati tercih ettik ama bu saatin de en büyük dezavantajı bu arkadaşlar. Trafiği görüyorsunuz değil mi? Geçmesi gerçekten de zor. Evet. Şimdi şöyle sakin bir yere gidelim. Orada yiyeceklerimizi tadalım, deneyelim ilk videomuz için. Vietnam denince akla gelen o ilk ısırıkla başlıyoruz dostlar. Bu sadece bir sandviç değil. Bir ülkenin hem direnişinin hem yenilenişinin, her şeyin öyküsü diyebilirim. Neden mi bammi ile başlıyorum? Çünkü bu ekmek Vietnam'ın ruhunu anlamak için en kestirme yol. Hikaye aslında biraz trajik başlar. 19. yüzyılda Fransızlar buraya baget ekmeğini getirdiğinde bu sadece sömürgecilerin yediği, yerli halkın ulaşamadığı bir lüks yabancıydı. Fransızlar zamanında bageti tereyağı ve jambonla yiyordu. Ama Vietnamlılar ne yaptı? O sert, tamamen buğdaydan yapılan ağır Fransız ekmeğini alıp içine pirinç unu katarak hafiflettiler. Yani yediğimiz ekmekte bir miktar pirinç unu var. Ortaya dışı çıtır çıtır, içi pamuk gibi nemli Vietnam havasında bile sönmeyen o muazzam baget çıktı.
Vietnam havası bildiğiniz gibi tropik. Yani özellikle Saigon. Tabii bütün Vietnam için konuşamayız dostlar. Yani bütün Vietnam için konuşamayız. Özellikle Saigon. Bildiğiniz gibi bu hava Saigon'da sürekli 27, 28, 30 buralarda izleyen, 2 tane mevsimi olan, birinde çok yağmur yağan, diğerinde kuru olan, 2 mevsimi olan bir hava. Yani özellikle mutfakla ilgili bu kanalımda bunu belirterek başlamak bence önemli. Çünkü gastronomi tamamen ve tamamen her şeyden etkilenir. Her şeyden. İklim bunun en önemli parçasıdır. Sosyolojik olarak Banh Mi bir demokratikleşme öyküsü aynı zamanda. Fransızların elitist kahvaltı sofrasında başlar, sokağa ta seyyar arabalara kadar iner. İçindeki tereyağının yerini yerel mayonez, ağır peynirlerin yerini ise ferahlatıcı turşular, acı biber ve taze kişniş alır. Avrupalı bir iskeletin üzerine Asyalı bir ruh giydirilir. İşte bu yüzden bu kanala Banh Mi ile başlıyorum. Çünkü bu mutfak imkansızlıklar içerisinde en iyisini yaratma sanatı. Vietnam mutfağını bu şekilde tanımlayabiliriz. İçinde kıtlık tarihi, içinde sömürgecilik tarihi, içinde kapitalizmin en acı tarafları ama aynı zamanda mükemmel bir entegrasyon süreci var. Vietnam mutfağını özel kılan 3 temel nokta: sömürgecilik tarihi, bir entegrasyona geçiş süreci ve kıtlıklar da dahil kapitalizmin acı tarafları. Kıtlıkla kapitalizm arasında ne ilişki var derseniz, Vietnam ve Japonya arasındaki ilişkileri inceleyin. Japonya yıllarca buranın pirincine el koydu. Kuzey ile güney arasındaki pirinç ticaretini denetledi, yönetti, kimi zaman azalttı, politik noktalarla kullandı. Japon devletinden bahsediyorum. Kültürlerle devlet ayrı bir şey. Devlet başka bir şeydir, kültürler ayrı bir başka bir şeydir. Japon kültürüne elbette ki hiçbir halka lafım yok ama yani bütün devletler aynı. Daha fazla konuşmaya gerek yok bu konuda. İçinde maydanoz, kendine ait sosları, balık sosu, ekmeğin o biraz pirinç unuyla karıştırılmış harika tadı. Havucu, sebzesi. Bunların hepsini görüyorsunuz. Çok güzel bir sandviç ya. Benim için bir diğer muhteşem besin Hindistan cevizi suyu. Yani Vietnam'ın olmazsa olmazı arkadaşlar. Olmazsa olmazı. Bakın içinde parçalar hala var. O kadar doğal ki. İçinde parçalar hala var. Buz gibi. Of, bırakamıyorum içmeyi. İçmeyi bırakamıyorum. Hindistan cevizi seviyorsanız böyle tam bir tadını alıyorsunuz. Muhteşem bir içecek. Hindistan cevizi su niyetine tüketilmesine rağmen aslında sandığınızdan çok daha teknik bir yapıya sahip. Suyu bir elektrolit deposu. En zengin olduğu madde potasyum. Bir bardak Hindistan cevizi suyunda 2 muzdan daha fazla potasyum var. Evet, artık bugünkü videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka besinde, bir başka yiyecekte, bir başka güzel mutfak konusunda yeniden görüşmek üzere. Vietnam yemeklerine hoş geldiniz.